Pekala, hadi konuya girelim. Bugün Türk düşünce dünyasının en önemli figürlerinden Enis Batur'un gözünden sanatçının modern dünyadaki yerine bakacağız. Biliyorsunuz, her şeyin hızla tüketilip atıldığı bir çağdayız. Peki bu tek kullanımlı kültürde kalıcı bir şeyler yaratmaya çalışan sanatçının hali ne olacak? Batur tam da bu sorunun peşine düşüyor. Her şey Batur'un Kaç Mumdur adlı denemesinde anlattığı inanılmaz bir hikayeyle başlıyor aslında. Düşünsenize, Kaliforniya'da bir itfaiye istasyonunda tam 120 senedir aralıksız yanan tek bir ampul var. Evet, yanlış duymadınız, 120 yıl. Şimdi bakın, bir anda bu mühendislik harikası, yani neredeyse sonsuza dek yanacakmış gibi tasarlanmış bir ampul var. Diğer yanda ne var biliyor musunuz? Modern endüstrinin bir kararı. Üreticiler 1920'lerde bir araya gelip ampullerin en fazla 1000 saat dayanması için gizlice anlaşıyorlar. Bugün adına planlı eskitme dediğimiz şeyin başlangıcı bu. İşte kalıcı değerle kullanat mantığı arasındaki o büyük kavga tam olarak bu. İşte Batur tam da bu zıtlığı alıp modern dünyadaki iki farklı sanatçı anlayışını anlatmak için kullanıyor. Bir tarafta terzi var, diğer tarafta ise fabrika. Batur'un idealindeki sanatçı bir zanaatkar. Yani yaptığı işi para kazanma hırsının ötesinde bir tutkuyla yapan kişi. İşinin ruhuna, inceliğine, kalitesine odaklanan bir usta aslında. Batur'un kullandığı Cervantes'in bu sözü durumu mükemmel özetliyor aslında. Zanaatkar sanatçı, ticari bir karşılık beklemeden sırf o işin kendisi için, o işin hakkını vermek için çalışır. Yaptığı işin değeri kazancından çok daha kıymetlidir onun için. Peki, konuyu biraz genişletelim. Sanatçı bu kadar özenle çalışıyor ama ya toplum, ya halk, o terzinin ilmek ilmek işlediği sanata artık pek ilgi göstermiyorsa, o zaman ne olacak? Batur da tam bunu soruyor işte. Şiir ve toplum denemesinde ciddi sanatçılarla genel okur ya da izleyici arasındaki mesafenin nasıl açıldığını anlatıyor. Sanatçı mı kendini bir fil dişi kuleye kapattı yoksa toplum mu sanattan koptu? İşte bütün mesele bu. Ve tam bu noktada Batur çok ilginç, hatta şaşırtıcı bir şey söylüyor. Diyor ki, sanatçının kitleleri memnun etme baskısından kurtulması aslında onu özgürleştirir. Artık daha cesur, daha tavizsiz, daha kendi istediği gibi işler üretebilir. Yani bu yalnızlık bir tür yaratıcı güce dönüşebilir. Tabii bu dış baskılar sadece sanatçının eserini değil, zamanla kendisini, kendi kimliğini bile etkilemeye başlayabiliyor. İşin tehlikeli kısmı da burada başlıyor. Batur burada çok önemli bir ayrıma gidiyor. Otokurgu ve benlik kurgusu. Otokurgu, yazarın kendi hayatını, kendi deneyimlerini samimi bir şekilde bir keşif aracı olarak kullanması demek. Ama benlik kurgusu bambaşka bir şey. O, daha havalı, daha etkileyici görünmek için kendine sahte bir kimlik, sahte bir hayat hikayesi uydurmak demek. Biri mercek, diğeri maske yani. Bu benlik kurgusunun ne kadar ileri gidebileceğine dair Batur'un verdiği çok çarpıcı bir örnek var. Mimar Sedat Hakkı Eldem. Kendi başına zaten çok başarılı bir mimar olmasına rağmen özgeçmişine hiç tanışmadığı halde Le Corbusier ile çalıştığını yazmış. İşte bu, o sahte benlik yaratma arzusunun ne kadar yakıcı olabileceğinin kanıtı. Peki, geldik en önemli soruya. Tüm bu piyasa baskısı, toplumsal ilgisizlik, kimlik oyunları karşısında gerçek bir sanatçı nasıl bir tavır almalı? Batur'un cevabı aslında çok net ve güçlü. Çözüm şu: sanatçı, piyasanın ve popülerliğin kurduğu oyunu bilinçli bir şekilde reddetmeli. Zanaatına odaklanmalı. Yani bizim deyişimizle işine bakmalı. Tek yapması gereken, eserini tüm bu dış etkenlerden koruyarak en iyi bildiği şeyi yapmaya devam etmektir. Ve işte bütün bu anlattıklarımız bizi son ve en can alıcı soruya getiriyor. Bu soruyu kendimize sormamız lazım. Sadece satılanın, popüler olanın değerli sayıldığı bir dünyada biz aslında neleri gözden kaçırıyoruz? O alkışların gürültüsünde yitip giden o paha biçilmez şeyler neler?